Evet arkadaşlar, suyumuzu aldık çıktık. Onu içe içe gezeceğiz. Burada en önemli şey su. Allah'tan ucuz. Gayet ucuz. Ben gezdiğim yerde, siz de benim gezdiğim yerleri görerek bir fikir edinebilirsiniz. Phuket'e geldiğiniz zaman, daha doğrusu Patong bölgesine geldiğiniz zaman bu caddeleri gezeceksiniz yani. Hep söylüyorum, 2 tane caddesi var. Birisi plajın yanından geçen yol, bu yol. Bir de bunun paralelindeki diğer yol. Birisi gidiş, birisi geliş. Gelmeden önce tur satın almayın arkadaşlar. Gelip burada alın. Pazarlık yapın. Yoksa size 1500 bahtlık turu 3500'e satarlar, haberiniz olsun. Bakın yan yana bir sürü tur satan yer gördük. Yüzlerce diyebilirim yani. Ben 15 gündür buradayım. Ada turlarına katıldım. Fakat PEP ada turuna giderken çok zorlandım arkadaşlar. Çünkü deniz dalgalıydı ve teknemiz hızlı bottu. Giderken çok rahatsız olduk hepimiz. Yani teknede bulunan herkes çok rahatsız oldu. Midesi bulanmayan insan kalmadı diyebilirim yani. Tekne 1 metreye yükselip düşüyordu çok sert bir şekilde. Başka bir videomda yine söyledim. Eğer kalp hastasıysanız, özellikle hamile bayanlar varsa onların kesinlikle tura katılmalarını önermem. Çünkü hızlı botla gidiliyor. Çok sallantı oluyor. Çok sert hareketler oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle hamileler ve kalp hastalarının bilmesini tavsiye etmem yani. Daha yavaş giden tekneler varmış ama ben onları deneyimlemedim, bilmiyorum. Mesela hızlı bot bile neredeyse 45-50 dakikada gidiyor. Yavaş gidenler herhalde 3 saatte gider. Şurayı da şöyle size göstereyim. Giyim üzerine bir yer. Döviz bürosu var burada. Döviz bürosu adım başı var zaten. Burada en çok göreceğiniz şey döviz bürosu ve tur satan yerler olacaktır. Gelenlere rehberlik olması açısından bildiklerimi anlatıyorum. Çünkü ilk defa gelecek olanlar acaba otelimi bulur muyum? Orada kaybolur muyum? Acaba beni dolandırırlar mı gibi düşüncelere kapılabiliyor. Dolandırma değil de yüksek fiyat çekiyorlar turlarda. Onu da almazsınız, pazarlık yaparsınız. Efendim, bakın yine bir tur satan yer. Yani gönül ister ki buraya geldiğimizde her yeri gezelim, görelim ama sonuçta belli bir bütçemiz var. O bütçeyle hareket etmek zorundayız. Anlatabildim mi? Yani sen buraya gelip de burada 100.000 lira harcayacak kadar zenginsen istediğin yere git. Hiç sorun değil. James Bond adalarına 2 defa gidebilirsin, 3 defa gidebilirsin. Mesela yani. Ama bir tarafa gitmeyle 5 tarafa gitme arasında bir fark olduğunu ben zannetmiyorum. Bir tarafa gidersiniz, görürsünüz, olur biter. Bu arada turlar sadece bir adaya gitmiyor. Yani James Bond adası deniliyor ama o turda 5 adaya gidiyorsunuz. Her adada ortalama 50 dakika, 1 saat zaman veriyorlar. Zaten küçük adalar hepsi de. Doğal güzelliği için fotoğraf çektirmeye gidiliyor oraya. Yüzmek çoğunda yasak. Sadece görüyorsunuz ve geliyorsunuz.
Buraya gelmişken de bence görülmeli. Yani buraya gelip de adalara gitmemek yanlış bir hareket olur. Burada saat şu anda 17'ye geliyor. Zaten bura gezilecekse 17'den sonra sokağa çıkıyor insanlar. Öğle güneşinde gezmeye çıkmak biraz saçmalık oluyor çünkü sıcak. Türkiye'de şu anda Ocak ayı, efendim kar kış kıyamet olabilir ya da soğuk olabilir bilmiyorum. Ama burada 35 derece sıcaklık var. Tayland'ın bir özelliği de kışı hiç yok. Yani hiç kış görmüyor bu ülke. Yılın 12 ayı 24 saat denize girebilirsiniz. Yağmurlu sezon var, yağmursuz sezon var. O kadar. En yoğun sezon da yağmursuz sezondur. Kasım'la Nisan arası. Diğer aylarda çok yağmur yağıyormuş. Ben o aylarda gelmedim. Bir de buranın yağmurları şiddetli oluyor. Andaman denizinden gelen bulutlar çok kuvvetli yağış bırakıyor buraya. Onun için yağışlı sezonda pek kimse gelmez. Anlattıklarına göre 24 saat hiç kesintisiz yağmur da yağıyormuş. 10 dakika yağıp açtığı da oluyormuş. Hava durumu bu belli olmaz yani. Buraya gelince tarihi eser göreceğim falan zannetmeyin. Burada tarihi eser diye bir şey yok. Buranın insanları tarihi eser arkadaşlar. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Kıymetli insanları var yani. Tarihi eser kadar kıymetli bence. Kimse kimseyi dolandırmaya çalışmıyor. Sonuç olarak size bir şeyler satmaya çalışıyorlar ama yani böyle yapışıp da illa al, hadi şu fiyata sayayım, hadi bu fiyata sayayım demiyorlar yani. Fiyatını söylüyor, alırsan alıyorsun. Almazsan da teşekkür ediyorsun, ayrılıyorsun. Bu kadar. Onlar da size gülümseyerek cevap verir. Evet, şu minibüse biz yol verelim. Bu taksiye de biz yol verelim. Bu taksiye vermeyelim, biz geçelim. Yaya geçidinden geçelim. Benim sağ tarafımda plaj var arkadaşlar. Birazdan o plaja da girelim. Çok uzun bir plaj. Buranın en büyük plajı burası. Patok bölgesinde. Çok uzun bir plaj var burada. Sağdan soldan müzik geliyor ama umarım sesi etkilemiyordur. Rahatsız etmiyordur. Bu meyvelerden mutlaka yiyin. Mutlaka yani buraya geldiğiniz zaman aslında yiyeceğiniz tek şey tropikal meyveler olsun. Bak şu gömlekler ne kadar güzelmiş. Tam deniz havası. Bunlardan kendiniz alabilirsiniz. Çok mu kaliteli? Yok, çok kaliteli değil onu söyleyeyim. Ama sizi idare eder. 200 baht alırsınız. Hediye de alabilirsiniz tabii. Buralar giyim mağazaları. Yine tur satan bir yer. Burası eczaneymiş. Ha, tur şirketi burasıymış. Şöyle. 10.30'da kalkıyor. Çeşitli adalara gidiyor. Gidip kalabilirsiniz. Aynı gün gelebilirsiniz. Alacağınız bilete bağlı o. Ama her adada kalınmaz. PP'de kalabilirsiniz.
Benim bildiğim. Sadece orada kalmıyor zaten. Bir de çok uzakta bir ada var ama oraya gitmezsiniz siz. Yani bayağı uzak orası. Onun için ayrı bir plan yapmanız lazım.